Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere şahane, yapımı çok kolay, çok hafif, yine çok kullanışlı, yazlık favoriniz olacak bir bandana modeli anlatımı paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı bir görüntüye sahip ve çok kolay da ilerleyen bir model. Şöyle güzel mor tonlarında ben bir renkle yaptım. Henüz tamamlamadım. Sizlerle başlangıçta yine arttırma ile yapılan bir model. Başlangıç sırasında birkaç sıra öreceğiz. Sonrasında ne kadar yapmanız gerekiyor onu paylaşacağım. Ölçüsünü vereceğim ve kenar oyasıyla bağcıklarını yapıp bandanamızı tamamlayacağız. Hemen yine malzeme bilgisi yine her zamanki gibi arkadaşlar. Kesinlikle reklama girmesin. O yüzden de etiket göstermemeye çalışıyorum. Reklam falan değil. Sadece ördüğüm ipin koton olduğunu, şu anda da Alize Koton Gold'la ya da Nako Koton Lüks'le örüyorum ben genelde bandana, saç bandı, bu tür yazlık örgüleri. Sizler de farklı markaların, birçok markanın var. Koton ipleriyle örebilirsiniz tuhafiyelerden alarak. Alize Diva'yla da örebilirsiniz. Daha ince, böyle daha hafif olsun istiyorsanız, ama koton yaz için daha uygun bir ip olduğunu düşünüyorum. Özellikle de saç bandı ve bandana yapımlarında. Yine tığım 2,5 milim, her zamanki gibi bir farklılık yok. Sadece kanalıma yeni gelen izleyicilerim için gösteriyorum bunları. Takip eden, zaten kanalıma abone olan izleyicilerim bilir, birçok örgümde kullandığım bandana, özellikle tığ numaram budur. Yeni gelen izleyiciler, elinize hangi tığ rahat geliyorsa, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığ numaranızda değişkenlik gösterebilir. 3,5 milime kadar örebilirsiniz bu koton ipleri. Bu şekilde hemen arkaya alıyorum. Bandanamı şöyle en uçta, başlangıç ipini de gizlememiştim. Onu da ayarlıyorum. Evet, şimdi hemen sihirli bir halka yapıyoruz. İlk başta şöyle doluyorum arkadaşlar, bakın. Hareketim bu. Tığımı şöyle parmağımın, yani şu üst taraftaki ipin altından sokup bu alttaki ipi içerisinden geçiriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımı 2 kez ipimi dolayıp üçlü trabzan yapacağım. 3 seferde çıkıyorum. 2 2 çıkıyoruz. Tekrar 2 kez doladım. Önce 2 ilmek, sonra 2 ilmek çıkıyorum. Bu şekilde üçlü trabzan yaparak başta çektiğimiz 4 zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. 3 zincir çektim. Tekrar 2 kez doluyorum. Aynı sihirli halka içerisine. Yine 1 2 3 3 tane daha üçlü trabzan, 3 zincir çektim. Bu ışık bazen kararıp açılabiliyor arkadaşlar. Bu telefonda kaynaklı değil, tamamen hava ile ilgili. Kapalı olduğu için bir kapanıp bir açılıyor. Hani güneşle ilgili bir durum. O yüzden de onu söylemek istedim. Yani benle ilgili bir durum değil. Şöyle 3 zincir tekrar çektim. Yine 3 tane üçlü trabzan. 2 kez doluyorum. Bu bandanamızın sonuna kadar bu şekilde üçlü trabzanla ilerleyeceğiz. Hemen sihirli halkamın şu uç kısmını da çekip kapatıyorum ortayı. 1 2 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim ters yüzüne doğru. Tekrar 2 kez doluyorum. Hemen sıradaki bu 3 zincirlik boşluğa yine üçlü trabzan yapıyoruz. Burada su taşı yolumuz olacak, yanlardan artırarak ilerleyeceğiz. 3 zincir, tekrar 2 kez doladım. 3 seferde çıktım. Üçlü trabzanlarımdan 3 tane yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi geldik şu ara ortaya. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 2 kez doladım ve sıradaki bu 3 zincirlik boşluğa yine bir su taşı, şöyle yolumuz ilerleyecek. Burada da bu tarafta yine üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 kez doluyorum. 2 2 çıkıp 3 seferde
Üçlü trabzanlarımı. Arada 3 zincir çektim tekrar. Yine 2 2 2 2 çıktım. 3 seferde üçlü trabzan yapıyorum. Bu modeli ikili trabzanla da çalışabilirsiniz. Daha sık tok bir model olur ama ben bu üçlü trabzanla arkadaşlar, ikili trabzanla da ben denedim. Üçlü trabzanla daha güzel, böyle geniş, daha da çabuk bitiyor, ilerliyor. Model daha güzel kendini gösteriyor bu şekilde. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çektim. Şimdi tekrar örgümü çevirdim. Ters yüzüne bakın, yine iki kez doluyorum. Hemen 2 3 zincirlik şu boşluğa yine su taşı modelimizden yapıyoruz. 3 tane üçlü trabzan, arada 1 2 3 zincir, bu aralarda sürekli 3 zincir, yani şu su taşı modellerimizin arasında 3 zincir çekiyoruz. Bir de şu kenarlarda sıra başına başlarken ki 3 zincirimiz hep aynı ilerleyecek, 3 zincir olarak. 2 3 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Eğer ikili trabzan yapacaksanız bu aradaki şu 6 zincir çektiğim zincir sayısını siz 5'e düşürün arkadaşlar. 4 5 6 6 zincirle şu alt sıradaki 6 zincirin ortasına sık iğne ile kapattım. Tekrar 6 zincir çektim. Yine iki kez doluyorum. Sıradaki karşı taraftaki su taşı modelimizin arasındaki 3 zincirlik yuvaya yine modelimizi oluşturuyoruz. İkili trabzanla yapacaksanız bu aralardaki 6 zincir sayısı 5'e düşürerek örün. Çünkü o zaman dengeli olmaz. İkili trabzanla 6 zincir. 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Yine üçlü trabzanla ilerliyoruz. Buraları hızlı hızlı örüyorum. Modelimizi kurmaya yaklaştık. 3 zincir arada, tekrar aynı yuvaya 3 tane üçlü trabzan. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın burada 2 tane 6 zincirlik yuvamız var. Hemen sıradakine yine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir, yine sıradakine sık iğne ile kapattım. Burada 3 tane olacak bu file boşluğumuz, 6 zincirlik. Bir üst sırada modelimizi kuracağız. 6 zincir yaptım. Tekrar bakın, son bu su taşı modelimizi kuruyoruz. 2 3 arada 3 zincir, yine 3 tane üçlü trabzan. Bir sonraki sırada modelimizi kuracağımız sıramız olacak. Bu 3 tane file boşluğu yaptıktan sonra 2 3 zincir, tekrar örgümü çevirdim. Yine su taşı modelimizi yapıyoruz. Bu sırada artık modelimizi kuracağız. Ortadaki file boşluk olan kısımlarda 3 tane üçlü trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı yuvaya 1 2 3 3 tane üçlü trabzan, 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Bakın 3 tane file boşluğumuz var, 6 zincirlik. İlkine, sıradakine yine bir tane file boşluğu oluşturdum. Sık iğne ile kapatıp hemen 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tığıma iki kez doluyorum. Şu ortadakine 4 tane üçlü trabzan yapacağız yine. 1 2 3 4 tane üçlü trabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Sıradaki file boşluğuna yine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen iki kez yine doluyorum ve su taşı modelimizin boşluğuna geçiyoruz. Yine 3 tane üçlü trabzan, arada 3 zincir,
Tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi kurduk. Sonraki sıra file boşluğu oluşturacağız. Sonraki sıra yine tekrar bu dörtlü trabzanlarımızı yaparak model sıramız olacak. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Hemen sıradaki su taşı modelimizin boşluğuna yine modelimizi oluşturuyoruz. Birçok bandana da zaten kenar kısımları yanlardan bu şekilde ilerliyor. 1 2 3. Videolarımı izleyerek bu yaz bandana yapan izleyicilerim zaten çoktan çözmüştür bu modeli. Çok zor bir model değil. Bir sıra iki sıra ördüğünüzde matematiğini anlayacağınız bir model. Şimdi bu sırada model kurmuyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zincirle file boşluğu oluşturacağız. Bakın bir alt sırada şöyle ilk file boşluğumuz 2 3 boşluğumuz oldu. Her sırada bir tane file boşluğumuz artacak. 1 2 3 4. Şu arada 4 tane trabzanlarımızı yani file boşluğundan saymazsak artırma olarak her sırada bir tane file boşluğumuz olmuş olacak. Şimdi sıradakine bakın bir file boşluğu oluşturduk. 6 zincir, hemen sıradakine kapattık. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu 4 trabzana atlıyoruz. Hemen diğer file boşluğuna geçiş yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Burada da 5 tane file boşluğumuz olacak. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar iki kez dolayıp modelimizin su taşı modelimizin oluşturacağız. Burada da yine 3 adet üçlü trabzan, 1 2 3 arada 3 zincir, yine 3 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi döneceğimiz sıramız yine bizim modelimizi kuracağız. Dörtlü trabzanlardan oluşturacağız. Bu sefer iki kez de tekrar edeceğiz onu. 3 zincir çektim. Hemen geriye çevirdim örgümü. Tekrar 3 üçlü trabzan. Üç zincir arada aynı yere yine 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Buraları hızlı geçiyorum. Aynı çünkü 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Şimdi model sıramıza geldik. Sıradakine hep her seferinde bir tane file boşluğu oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar, alt sırada 4 tane trabzan yaptığımız kısım yanlardan artarak devam edecek. Bir buraya, bir de şu boşluğa yapacağız. Bu sırada 2'ye çıkartacağız modelimizi. Hemen ne yapıyoruz? Modeli yaparken de 6 zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 zincir çektim. 2 kez tığıma ipimi dolayıp sıradaki file boşluğuna yine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz ki bu zaten denk geliyor yan taraflardan artırarak. Yani modellerimizin hep sağından solundan ilerleyecek bu dörtlü trabzanlarımız. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın sıradaki file boşluk tam bu modelimizin alt sıradaki modelimizin üstündekine denk geldi. Buraya sık iğne ile kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine iki kez dolayıp bu taraftaki yan tarafına yine bir tane model oluşturuyoruz. 4 tane üçlü trabzan yaparak. 2 3 ve 4. Bakın hem sağında hem solunda yandan oluşturduk. Sonraki sırada yine bu sağdan, bu soldan bir tane, bir de şu üst tarafta ortaya denk gelecek. Üçleyeceğiz. Yani artırmaya devam edeceğiz. Yine bu bir önceki modellerimizin yine sağına soluna denk gelmiş olacak arkadaşlar. Ama bir iki alt sıradaki modelimizin aynı hizasında olacak. Biz sadece bir önceki sıradaki modellerimizin yanlarına denk gelmesine dikkat edelim. Şimdi anlayacaksınız, bir sıra daha yapınca 3 4 5 6 zincir çektim. Sıradaki file boşluğuna sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 iki kez doluyorum ve su taşı
modelimi oluşturuyorum. Yine buraya da hızlıca modelimizi yapalım. 3 tane üçlü trabzan, arada 3 zincir. Yine 3 tane üçlü trabzan. 3 zincir çektim, geriye çevirdim örgümü. Şimdi bu sıra yine bizim file boşluğumuz olacak. 1 2 3 4 5 6 tane file boşluğumuz var. Bu trabzanları yaptığımız kısımları saymadan sade file boşluklarını sayıyoruz. Bu sırada 7 tane, bir tane artırarak 7'yi çıkaracağız. Yine hemen su taşı modelimizi kuruyoruz. 3 zincir, aynı yere 3 tane üçlü trabzan. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir, sıradaki file boşluğuna sık iğne ile kapattım. 6 zincir, sıradaki file boşluğuna. Bu trabzan üzerine hiç batmıyoruz biz. Sadece file boşluklarına 3 6, bakın hemen atlıyoruz. 4 tane yaptığımız trabzanı yanındaki file boşluğuna kapattık. 6 zincir, sıradaki file boşluğuna 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu trabzanları atlıyoruz. Yanındaki file boşluğuna 6 zincir, sıradaki file boşluğuna 6 zincir ve şimdi su taşı modelimizi oluşturuyoruz. Hemen son model sıramızda göstereceğim. Sonrasında zaten ilerleyeceğiz birlikte. İpim düğümlendi, onu açıp tekrar devam edelim. Evet, 1 2 3 zincir çektim, geriye çevirdim. Bakın modelimiz, bandanamızın modeli belli olmaya başladı. Şimdi yine model sıramızı yapıyoruz. Bu sırayı da gösterdikten sonra artık istediğiniz boyuta gelene kadar, ne kadar olmasını istiyorsanız büyüklüğünün, o kadar eksiklikte yapacaksınız ya da fazla. Sıra sayısını 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Sıradaki zaten model sırasına başlarken hep bir tane file boşluğu yapıyoruz. Sonraki file boşluğuna da modelimizi kuruyoruz. 4 5 6, iki kez doluyorum. Bakın alt sıradaki yine dörtlü trabzanımızın tam çaprazına, yani sağ taraftaki kısma denk gelecek bu. 4 tane üçlü trabzan yapacağız, pardon. 3 4, şöyle ortalayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın rahatlıkla sağa sola kayıyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Sıradaki file boşluğuna kapattım. Zaten bir alt sıradaki 4 tane trabzanımızın üzerine tam kapatıyoruz. Üzerindeki file boşluğuna 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve ikinci dörtlü trabzanımı oluşturacağım. Bir alt sıradaki, bakın, dörtlü trabzanlarımızın sağına soluna denk geliyor. Buradan sola, buradakinin sağına, çaprazına denk geliyor. Biz sadece alt sıralardaki örgü yani modellerimizin sağına soluna denk gelmesine dikkat edelim. İlk yaptığımızın, yani 2-3 sıra önceki modelimizin, ilk modelimizin de tam aynı hizada üst tarafına denk geliyor. Hani buna takılmayın. Sürekli başlarken yanlardan denk gelecek sağına soluna dediğim için bunu söylüyorum arkadaşlar. Sadece alt sıradaki modellerimizin sağına soluna denk geliyor. Yani çünkü ilerledikçe üst taraflarına da aynı hizada ilerleyecek modellerimiz. Şurada gördüğünüz gibi bakın üst taraflara da denk geliyor ama biz sadece bir alt sıradakinin sağına soluna denk gelmesine dikkat edelim. Bakın ilk yaptığımız modelimiz üst sıradaki sola geldi. Yine bu iki modelimizin sağına soluna denk geldi. Çapraz, yani çapraz olarak ilerliyor ama modelimiz bittiğinde
Üst üste de gelecek muhakkak modellerimiz. Sadece bu 3 sırada bir tekrar edecek. Biz sadece bir alt sıradaki modellerimizi baz alarak bu sağına soluna geliyor dediğimiz nokta bu, yani dediğim nokta. Bu kafa karıştırmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şimdi hemen sıradaki file boşluğuna bir tane sık iğne ile kapattım. O da bir alt sıradaki yine 4 tane trabzanımızın üstündeki file boşluğuna denk geldi. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın ikinciyi de yaptım. Şimdi üçüncüyü buradaki alt sıradakinin yine soluna, çaprazına denk geldi. 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Buradaki 4 tane üçlü trabzan olan o modelimizi üçlemiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. Sıradaki file boşluğuna sık iğne ile kapattım. 6 zincir çektim ve su taşı modelimizi örüyoruz. 3 tane üçlü trabzan. Bu kenarlarda sürekli üçerli trabzanlarımız. Sadece orta kısımdaki trabzanlarımız modelimizi oluştururken 4 tane yapıyoruz. 2 ve 3. 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Burada artık file boşluğumuz sırası olacak. Bakın şöyle düz yüzünü çevirmek istiyorum. Burada da ördüğümüzde yine bir sıra file boşluğu yaparak sonraki sırada modelimizi kuracağız. 4 olacak file boşluğu sırasından sonra kaç tane file boşluğumuz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 9 tane file boşluğu örerek birer tane her sırada arttırarak ilerliyoruz file boşluklarını. Bu şekilde arkadaşlar çok kolay, çok basit yapımı. Aynı bir alt sıraya, yani şu anda öreceğiniz sırayı da bir alt sırada ne yaptıysam file boşluğunda o şekilde ilerleyin, geriye sardırarak ya da videoyu yavaşlatarak. Model sırasında da yine alt sıralarda modele başlarken model sırasında ne yapıyorsam yine bir alt sıradaki sıraya, yani ördüğüm sıraya bakarak yine aynı şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani hep aynı tekrarı artırma olarak ilerleyen bir model. Sonuna kadar istediğiniz boyuta gelene kadar, yetişkin boyut istiyorsanız yetişkin boy olarak, çocuk boyu istiyorsanız sıra sayısını daha az yaparak ilerleyeceksiniz. Şimdi şöyle yaptığımdan göstermek istiyorum. Bunu ben tamamladım. Sayılarını, size ölçüsünü söyleyeceğim. Bir sıra daha belki olsa olabilir, yani yetişkin boy, ama kenar oyası da olduğu için yine böyle salkımlı bağcıklarıyla birlikte bunu yani 12 yaşa kadar rahatlıkla kullanılabilir. 5-12 yaş arası, ama daha büyük de olabilir. Bir sıra daha yapılabilir buna, yetişkin olması için. Genelde benim yaptığım bandanalar bağcıksız, kenar oyasız. Şöyle bu 50 santim tam arkadaşlar. Hatta 55-59 santime kadar yaptığım bandanalar da var. Büyük isteyen hani müşterilerim için. Bunu ben bu kadar arttırdım. 50 santim oldu. Dediğim gibi bir sıra daha örülebilir. 55 santim kadar, 55-56 santim kadar daha ideal olur. Şu anda benim ördüğüm sıra sayısını şöyle, file boşluklarını sayalım öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 file boşluğu olana kadar örmüşüm. Model sayısı olarak yine önden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane, yani 10 kez dörtlü trabzan örmüşüm. Bu üst sırada, yandan da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle ön ölçüsünü verdim. Yandan da şöyle ölçmek istiyorum. 38 santim, sadece hiç kenar oyasını yapmadan 38 santim oldu. Boydan da sadece bu haliyle 26 santim. Dediğim gibi benim normalde 32 santim falan da olsa çok iyi olur. 26 santim oldu kenar oyasız. Yani bu 1-2 sıra daha örülebilir bir bandana. Ben zaten örgü şeyini yani matematiğini gösterdim. Artırmaları nasıl yaparak 22 file boşluğunu 23-24'e 25'e kadar çıkarabilirsiniz. Sadece şu ön sırasını bitmiş hali file boşluğu denk gelsin arkadaşlar. Hani model sonrası ördüğümüz file boşluğu sırasında tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle tamamladım. Bir sıra daha fazla ördüm ben. Şu 10'du. Şu 4 trabzan model sıramız 11'e tamamlayarak en son sırayı da yine file boşluğuyla bitirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Düz yüzünü bize doğru gelecek ön tarafının şu kısmı öreceğiz. Hemen bir zincir çektim.
Şöyle ikinci trabzan tepesine bir sık iğne, üçüncüye bir sık iğne ve aradaki şu 3 zincirlik boşluğa 2 sık iğne, tekrar 3 trabzan tepesine 2 3 1 2 ilk 6 zincirlik bu file boşluğuna 2 sık iğne yaptıktan sonra 2 kez doluyorum. Sıradaki file boşluğu içine 8 adet üçlü trabzan yapacağım. Yine siz bunu direkt sık iğne ile de örebilirsiniz arkadaşlar, devam ettirip 4. Şimdi birkaç tane yaptıktan sonra çok hoş durduğunu siz de göreceksiniz. Ama dediğim gibi sık iğne ile de 2 4 6 7 8 adet üçlü trabzan. Hemen sıradaki boşluğa bakın, modelin üst tarafındaki file boşluğuna sık iğne ile kapattım. Tekrar hiç zincir çekmeden sıradaki file boşluğuna yine 8 adet üçlü trabzan. Bu şekilde ön tarafını yapacağım. Çok hoş bir görüntüsü oldu. 2 5 6 7 8. Hemen sıradaki file boşluğuna sık iğne ile kapattım. 2 kez doluyorum. Sıradakine direkt trabzanla geçiş yapıyorum. Üçlü trabzan örerek 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şu file boşluğun kenarlarını karıştırmayalım. Toplamda 8 adet yapacağız. Hemen sıradaki file boşluğuna kapatıyoruz sık iğne ile. Bu şekilde kenar kısımlarını öreceğiz arkadaşlar. Bakın sonuna kadar gelelim, şu başa kadar aynı 8'er adet trabzan, üçlü trabzan olarak devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın komple ön tarafını yaptık. Şimdi son 8 trabzanlık bölümü de yaptım, tamamladım. Sondaki şu file boşluğuna sabitledim. 2 sık iğne, yani sabitlediğimle birlikte ikinci sık iğneyi yaptım. Yanından hemen 3 trabzan tepesine 3 tane sık iğne ve boşluğa 2 tane, dilerseniz eliniz çok sıkıysa 3 tane de yapabilirsiniz. Bu boşluğa sık iğnemizi bakın baştaki gibi aynı ve hemen ne yapıyoruz? Bir, buraya ikinci trabzan tepesine battığımızda burada bir bağcık oluşturacağım ben arkadaşlar. Dilerseniz bir geriden de yapabilirsiniz. Bağcığımı hemen bakalım, bir geriden de böyle düz olmasına dikkat edin. Buradan da yapabiliriz. Hemen bağcığımızı oluşturacağımız kısım olacak. Buradan da yapılabilir bağcık. Ne yapıyorum? Ben yine 65-70 adet zincir çekeceğim. 70 adet zincir çekelim, devam edelim. 70 adet zincirimizi çektik. Hemen 2 kez doluyorum. Burada bir tane yaprak benzeri bir şey oluşturacağım. 1 2 3 4 5 6 zincire şöyle yine 1 2 3 seferde çıktım trabzan. Hemen yanındaki zincire yine üçlü trabzan, bir yanındaki zincire yine bir üçlü trabzan, 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yere son battığım zincir içerisine kapatıyorum. Bu şekilde şu dörtlü trabzanlara uygun yaptığım bir yaprak görüntüsü de olabilir. Bu şekilde dörtlü bir trabzan görüntüsü. Şimdi hemen düz tarafından zincirimizin, oyada da bu şekilde salkımlarla kullanacağız bunları, uyum sağlasın diye son zincire kadar kaydırma ilmeğiyle buradan devam edelim. Sonrasında da kenar kısımlarına geçeceğiz. Kaydırma ilmeği yaparak devam ediyoruz. Evet, sonuna kadar kaydırma ilmeğiyle geldim.
Ve sonundaki bakın şurada görünen üstte 2 dalına da yine bir kaydırma yapıyorum düzleşmesi için. Hemen ne yaptık? Şu son trabzan tepesine kapattım sık iğne ile. Ve buradaki su taşı modelimizin orta boşluğuna bir tane ve 2 tane ikinci sık iğneyi yapıyorum. İkinci sık iğnede bir oyasını şimdi yapacağız. Sonrasında da kapatıp devam edeceğiz. Evet, ortayı bulduktan sonra şöyle ikinci sık iğneyi yapıyoruz. Ortayı buluyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çekiyoruz toplamda. Hemen iki kez başını alıyorum tığımın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincir içerisine üçlü trabzan yine yapıyorum. Tekrar iki kez doladım. Sıradaki yanındaki zincire yine üçlü trabzan. 2 kez doluyorum. Bakın yanındakine üçlü trabzan, yine yanındakine bir üçlü trabzan daha yaptım. Baştaki ile birlikte 4 tane yaptıktan sonra toplamda 5 olarak görünüyor. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimiz kalacak. 4 zincir çekiyorum ve en son battığım zincir içerisine yine kaydırma ilmeği ile kapattım. Bu şekilde bir yaprak elde etmiş olacağız. 2 3 4 5 6 7 zincirimiz vardı. Şimdi 7 zincir daha çektik. Sıradaki bu su taşı modelimizin köşe kısmındaki boşluğa kapattık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. 2 kez doluyorum. 1 2 3 4 5 6. zincir içerisine üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 2 kez doladım. Sıradaki bakın hemen yanındaki zincir içerisine yine üçlü trabzan. Burada ipimi düzeltmek istiyorum. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Sıradakinin içerisine üçlü trabzan, yine bir sonraki zincir içerisine üçlü trabzan. Sadece en son zincir içerisine 4 zinciri batıp aynı yere kapatıyoruz. Bakın. Şimdi 4 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra şu baştaki zinciri saymıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip aynı en son battığımız zincir içerisine kaydırma ilmeğiyle kapattım. 3 4 5 6 7 zincir çektim. Sıradaki boşluğa sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde kenar oyasını arkadaşlar tamamlıyoruz. Bakın çok güzel bir model. Farklı bandanalarda da kullanabilirsiniz bu oyayı da. Şöyle ben ortadaki şu dörtlü trabzanlara uyum sağlasın diye böyle trabzanla devam etmek istedim. Şu köşe noktasına kadar aynı tekrar ediyoruz. Buraya geldim mi tekrar birlikte burayı da sayısını size vereceğim. Evet arkadaşlar bakın buraya kadar geldim. 7 zincirle son köşeme bir sık iğne, bir tane daha yapıyorum buraya ve şu tam tepeyi, yani şuradaki trabzanlarımızın tam tepe noktasına geldim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, toplamda 17 tane zincir çekeceğim. Sadece bir tane fazla. 12, 13, 14, 15, 16, 17 zincir. Tekrar aynı işlemi yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. zincir içerisine tığımı 2 kez doluyorum. Şöyle 2 kez dolayıp 6. zincir içerisine üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar 2 kez doladım. Sıradaki zincire bir üçlü trabzan daha 2 kez doluyorum. Sıradaki trabzanımı yapıyorum. 2 kez doluyorum. Dördüncü trabzanımı yapıyorum. 4 tane 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Son battığım yere tekrar kaydırma ilmeği ile birleştirdim. Şimdi 8 tane zincirimizin olması gerek. 16 iken 7 idi. Şimdi 18 17 zincir çektiğimiz için burada 8 kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir tekrar çekiyorum ve bakın burada şu şekilde çevirip tam bu karşıdaki trabzanımın tepesine
sık iğne ile yine kapattım. Sıradaki trabzanımın tepesine yine bir sık iğne yaparak şimdi bu tarafa doğru ortayı buldum. Şimdi yanlardaki tekrar 16 zincirle aynı şekilde devam ediyoruz. Bu yan tarafı da örerek, burası uç tarafı oldu. Burası yanlarımız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tekrar şu kenar kısmını da buraya kadar örüyoruz. Burada bir bağcık oluşturup bandanamızın son aşamasına gelmiş olacağız. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar geldim. Son yaptığım bu salkım oyamı hemen 7 zincirle şurada ilk sık iğne değil de bir yanında şu kısma, tam trabzan tepesine sabitliyorum. Bu şekilde 70 zincir çekiyorum. Yine burada nasıl bir bağcık oluşturduysak aynı bağcığı burada da yaparak sonuna geldik, bandanamızı bitireceğiz. 70 zincirle yine uç kısmına buradaki yaptığımız yapraktan yapacağız. Bağcığımızı oluşturalım. Sonrasında sonuna kadar gelelim kaydırma ilmeğiyle. Evet arkadaşlar, sonuna kadar kaydırma ilmeğiyle geldim. Burada da yine şu üstte görünen iki dalını yapıyorum. Yine kaydırma. Bakın şöyle ilk başta çektiğim şu sık iğneyi kaydırma ilmeğiyle tekrar birleştirip burada bağcığımızı da tamamladık. Hemen ipimi kesiyorum, temizliyorum ve videomuzun kapanışı için tekrar bir ütü basıp hemen tekrar birlikte kapanışı yapacağız. Evet arkadaşlar, tamamladım. Bakın şahane bir model oldu. Şöyle ütümü de yaptım. Kenar kısımlarının nasıl göründüğünü şöyle daha net görmek istiyorsanız, çok güzel bir kenar oyası oldu. Bu kadardı videomuz. Ütümü de bastım. Bağcıklarıyla güzel bir bandana modeli elde ettik arkadaşlar. Şahane, yine tam böyle yazlık, hafif, böyle çıtı pıtı bir bandana modeli oldu. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.